Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. We may even have a space force develop another one. Bir gün uyandığınızda o gün size diğer günler gibi sıradan gelecek. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla, belki de tek başınıza olduğunuz bir an. Fakat günün bundan sonraki kalanı hiç de sıradan olmayacak. Ben Nigma ve bugün sizlerle yakın zamanda yaşanabilecek bir şeyi konuşacağız. Hemen şimdi bu videonun altına kendi düşündüklerinizi yani fikirlerinizi yazmanızı istiyorum. Daha sonra videonun ardından düşündüklerinizi ilk yazdığınız yorumun hemen altına yazın. Bakalım ilk baştaki fikirleriniz videodan sonra değişecek mi? UFO'lar konusunda çoğunuzun ön yargısı var ve sonuna kadar haklısınız. Bir önceki videomda UFO'ların ilk keşfi ve günümüze kadar nasıl geldiklerini işlemiştim. İşte bu videonun altındaki yorumlarda kendi fikirlerinizi ve çıkarımlarınızı net bir şekilde gördüm. Örneğin en çok konuşulan koskoca evrende mutlaka yalnız değilizdir düşüncesi. Bu ilk bakışta kesinlikle mantıklı bir düşünce. Çünkü evren sandığımızdan çok daha büyük. Birçok gezegen var ve buralarda birileri elbette yaşıyor olabilir. Fakat olmayabilir. Süsleme sanatı hakkında bir şeyler duydunuz mu? Bir sanatkar anlatmak istediği konuyu bazen sadece öyle bırakmaz. Çevresini de güzelleştirir. Örneğin gece başınızı kaldırın ve yukarı doğru bakın. Başka amaçları olsa da gök gözünüze hoş gelecek şekilde süslenmiştir. Öyle ki bazen ondan gözünüzü bile alamazsınız. Sadece yaşadığımız gezegen olan dünya olsa ve başka hiçbir şey olmasa sizce daha iyi bir seçim olur muydu? İşte hal böyleyken dünya yani yaşadığımız yer ve çevresi bize hoş gelecek şekilde süslenmiştir. Bu yüzden de uzaydaki çokluk başka bir yaşamın olduğunu göstermez. Bilim insanları UFO'ların dünyadaki kayda alınan antik yıllara ait ilk ziyaretlerinden tam 3460 yıl geçmesine, görüldüğü söylenen ya da yazılan onca vakaya rağmen henüz yaşayan başka hiçbir medeniyet keşfedemedi. Tabii ki keşfedemeyecekleri anlamına gelmez. Ama ortada henüz kesinleşmiş hiçbir şey yok. Bazı yorumlarda sen nasıl biliyorsun ABD plan yapacak ve sen mi bileceksin tarzı düşünceler gördüm. Bu aslında yeteri kadar araştırırsanız gayet açık ve ortada. Ben sadece puzzle'ın parçalarını birleştiriyorum. Gelin size neden böyle düşündüğümü, yani sahte bir istilanın nasıl olabileceğini anlatayım. FBI raporlarına göre 1947 ve 1969 yılları arasında toplamda 12.618 UFO vakasından sadece 701 tanesi tanımlanamayan olarak belirlenmiş. Yani birçok vaka ya uçak ya da insan yapımı hava unsurlarına ait. İnsanların UFO gördüm diye bildirdiği tüm ihbarların sadece %3'ü gerçekçi. Bu da %97'lik bir yanılma oranını gösterir. Ki bu 701 vaka da belirlenemeyen ya da hiç gerçekleşmemiş yalan bir ihbar da olabilir. UFO tahmin edilen çoğu şey aslında tanıdık bir cisme ait. Bir balona. 1942'de Los Angeles'ta görülen bu olay dünya dışı ziyaret kanıtlandı olarak manşetlere taşındı. Siren sesleri sonrası uzaylı gemisine odaklanmış projektörler ışığın tutulduğu yere yapılan saldırılarla devam etti. Fakat bu sadece bir hava balonuydu. Daha da kötüsü Amerikalılar bunu Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı sonrası onlara ait başka bir saldırı olarak düşünmüştü. Roswell olayı da Los Angeles rezaletinin üstüne medyaya UFO vakası olarak bildirildi. Fakat o da sadece bir hava gözlem balonuydu. Bazen medyanın tirajlarını arttırmak için ilgi çekici haberlere maalesef ihtiyacı olmakta. UFO'lara olan inancınız biraz kırılmış olabilir. Fakat görünüş bazen maalesef yanıltıcı olabiliyor. Özellikle de söz konusu tanımlanamayan uçan nesnelerse. Fakat tüm bu sonuçlara rağmen hükümetlerce tanımlanamayan UFO'ların tanımlandığını öne süren UFO avcıları buna dayanak olarak yayınlanan bazı videoları gösteriyordu. Oh my god, what the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. İnanın bana evinizin içinde bir UFO ile karşılaştığınızda bundan daha iyi bir tepki verirdiniz. Mesela en iyi ihtimalle kaçardınız. Bu basit oyunculuğun yanı sıra başka videolarda bulunmaktaydı.
birçoğu video efekti olan görüntülerin dışında inanılmaz gerçekçi videolar da bulunmaktaydı. Karanlık bir gökyüzünde gördüğünüz garip ışıklar, üstelik hareket halindeler. Ama bunlar görüntülerdeki gibi dronlara ait olabilir. Hatta sabahın ilk ışıklarında gördüğünüz, işte orada bu kesinlikle bir UFO dediğiniz ve sağda solda anlattığınız cisim de bir drone olabilir. Ki muhtemelen de bu böyledir. Fakat bu gizemli görüntüler hiçbir zaman hiçbir yerde doğrulanmadı. Ta ki Pentagon'un UFO'lar hakkındaki açıklamasına kadar. Bu görüntüler Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne, yani UFO olarak açıklandı. Fakat olaya gerçekçi yaklaşırsak akla birçok soru geliyor. Hiç düşündünüz mü bu uçan nesne ya da nesneler neden bu teknoloji çağında inanılmaz kötü kaydoluyor? Bunun haricinde uçakların tespit ettiği cismin gittiği yön ve yer belli. Bu cismin net bir fotoğrafı neden ve niçin çekilemiyor? Bu cisim onca yer tespitine rağmen neden ele geçirilip incelenmiyor? Daha da önemlisi yasaklı hava sahasına girmiş bu cismin bir tehdit olmadığından nasıl emin olunuyor ki hiçbir ateş açılmıyor? Sorular artabilir fakat sonuç değişmeyecektir. Edward James Redfield, UFO'larla ilgili bir hükümet çalışması olan Mavi Kitap projesinde yer almış hava kuvvetleri subayıydı. Mavi Kitap projesi UFO'lar üzerine yapılan en detaylı sistematik çalışmalardan biriydi. İşte bu çalışmada yer alan Edward kitabında şöyle bahsetmişti. Her şey UFO'ların var olamayacağının sonucunu gösteriyordu. Ne görürseniz ya da ne duyarsanız duyun, buna inanmayın. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. 1974 yılında söylenen bu sözler öylesine söylenmiş sözler değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yapılan çalışmalar ve belki de deneylerin çok küçük bir kısmı hakkında bilgi sahibiyiz. Ve teknolojimiz artık o günlerden çok daha büyük boyutlara ulaştı. İnsanlar artık çok daha rahat kandırılabilirler. Ülkeler kendi çıkarları için her daim gelecek endişesi içindedirler. Fakat bu endişe bazen büyük bir planı da beraberinde getirebilir. Bir sahte istila planı. Kulağa delice geliyor değil mi? Güya dünyaya UFO'lar saldıracak ama aslında bu UFO'lar insanların ürettiği bir teknoloji olacak. Size bir soru. Dünya istila edilse ve bunu örneğin Rusya ya da Amerika engellese, yani dünyayı kurtarsa ne olurdu? Tartışmasız dünyanın tek egemen devleti, her konuda söz sahibi olurdu. Bizim bu konuyu işleme sebebimiz de işte tamamen bu yüzden. Amerika dünyanın kendisine muhtaç olduğu vurgusunu bilinçaltımıza neredeyse her dünya istilası konulu fantastik filmde işledi. Filmlerden çok izlenen de oldu, az izlenen de. Bundan para kazandıran ya da kazandırmayan da oldu. Bu apayrı bir durum fakat bu konuda yüzlerce film işlendi. Sonucunda dünyayı kurtaran her zaman Amerika oldu. Olaylar nerede geçerse geçsin. Amerika filmlerle, görüntülerle ve bazen abartı hikayelerle bizim UFO'lara inanmamızı istiyor. Elbette bunun bir sebebi var. My new national strategy for space recognizes that space is a warfighting domain, just like the land, air, and sea. We may even have a space force. Develop another one. Space Force. We have the Air Force, we have the Space Force. Geçtiğimiz yıl 2019'da Amerika'da sessiz sedasız bir şekilde ABD Uzay Kuvvetleri kuruldu. Amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaydaki çıkarlarını korumak, uzaydaki saldırganlığı caydırmak ve uzay operasyonlarını yönetmek. Özetle Amerika kendi kendine dünyayı koruma görevini üstlendi. Bu hamleyle bir nevi ben büyük gücüm demeye de getirdi. Öyle ki CIA'nin durduk yerde resmi Twitter hesabında UFO'ların nasıl fotoğraflanacağını tarif etmesi ve bunun için bir talimat belgesi bile hazırlaması
acaba yakın zamanda UFO'ları daha yakından keşfedeceğimiz anlamına mı gelmekte? Tüm bunların Amerika'nın yedek planı olduğunu düşünüyorum. Amerika şu an borç içerisinde ve asla eski gücünde değil. Sahte istilanın işlerin çıkmaza girdiği bir dönemde devreye girerek kurtarıcı bir yedek plan olacağı düşüncesinde. Tabii ki bu sadece bir görüş ve elimizde hiçbir delil yok. Emin olun ben de UFO'lara inanmak isterdim. Fakat elimizdeki kanıtlarla bu mümkün değil. İnsanların bazen dünyamızda yalnız olmadığımıza inanmak istedikleri zamanlar olabiliyor. Biliyorum ki bazılarınızın istediği şey E.T. filmindeki gibi bir dost canlısı görmek ya da esrarengiz bir istilaya şahit olmak ve heyecanla dolup taşmak. Ama bunların hiçbiri gerçekten gerçek olmayacak kadar uzak. Arthur Clarke şöyle demişti: İki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. Bu iki olasılık da eşit derecede ürkütücü. Fakat bence bu süslü uzayda, yaşadığımız bu dünyada 8 milyar insanla birlikte yalnızız.